Merhaba sevgili gezginler, Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Londra'nın kalbinde atmasına rağmen sizi bir anda binlerce kilometre uzağa, Uzak Doğu'nun mistik ve hareketli sokaklarına ışınlayan bir mahalleye gidiyoruz. Kızarmış ördeğin tatlı kokusunun, sokakları dolduran Kantonca konuşmaların melodisinin ve başınızın üzerinde sallanan yüzlerce kırmızı fenerin yarattığı o büyülü atmosfere hazır mısınız? Burası sadece bir mahalle değil. Burası bir kültürün, bir tarihin ve inanılmaz lezzetlerin buluştuğu, Londra'nın içindeki küçük Asya, Chinatown, yani Çin mahallesi. Gelin, o ikonik kapıların altından geçelim ve bu kırmızı fenerli labirentin sırlarını birlikte keşfedelim. Pek çok kişinin bilmediği bir gerçekle başlayalım. Londra'nın bugünkü Çin mahallesi, aslında şehrin ilk Çin mahallesi değildir. İlk Çinli topluluk, 19. yüzyılın sonlarında, Doğu Londra'nın Limehouse bölgesindeki limanlara gelen ve buraya yerleşen Çinli denizciler tarafından kurulmuştu. Burası, daha çok denizcilerin ve işçilerin yaşadığı, kendine has kuralları olan, gizemli ve biraz da tekinsiz bir yer olarak biliniyordu. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman bombardımanının, yani Blitz'in bu bölgeye ağır hasar vermesi ve savaş sonrası liman ticaretinin azalmasıyla, Limehouse'daki bu ilk Çin mahallesi yavaş yavaş gücünü ve nüfusunu kaybetti. İşte bu noktada hikayemiz Londra'nın merkezine, West End'e taşınıyor 1950'li yıllarda. Özellikle Hong Kong'dan gelen Çinli göçmenler, bugün bildiğimiz Çin mahallesinin temellerini atmaya başladılar. Peki neden Soho'nun kalbindeki bu Gerrard Street ve çevresini seçtiler? Sebebi oldukça pratikti. Savaş sonrası bu bölgedeki kiralar oldukça düşüktü ve, en önemlisi, Londra'nın tiyatrolar bölgesine, yani Theatreland'e sadece birkaç adım uzaklıktaydı. Bu da tiyatrodan çıkan aç kalabalıklar için mükemmel bir müşteri potansiyeli demekti. İlk başlarda sadece birkaç restoran ve küçük dükkanla başlayan bu yeni yerleşim 1960'lar ve 70'ler boyunca hızla büyüdü. Daha fazla aile, daha fazla işletme bu bölgeye taşındı ve Gerrard Street, yavaş yavaş Doğu Asyalı toplum için bir buluşma noktası, bir kültür ve ticaret merkezi haline geldi. 1980'lerde ise mahalle, bugünkü ikonik kimliğine kavuşmaya başladı. Gerrard Street trafiğe kapatılarak yayalaştırıldı, sokaklara Çince ve İngilizce tabelalar asıldı ve en önemlisi mahalleyi sembolize eden o muhteşem Çin kapıları inşa edildi. Yani bu Çin mahallesi, organik olarak büyüyen bir topluluğun, zamanla kendi kültürünü ve kimliğini şehrin kalbine işlemesinin canlı bir örneğidir. Peki bu canlı mahallenin sokaklarında yürürken bizi neler bekliyor? Gelin sanal turumuza Vardur Sokağı üzerindeki o görkemli ana kapıdan başlayalım. Çin hanedanı tarzında inşa edilmiş bu kapı, karmaşık ahşap oymaları, ejderha figürleri ve tepesindeki parlak çinileriyle sizi adeta başka bir dünyaya davet eder. Kapının üzerindeki Çince karakterler, barış, refah ve topluluk gibi iyi dilekleri simgeler. Kapının altından geçtiğiniz anda, Londra'nın gri mimarisi yerini kırmızı ve altının hakim olduğu bir renk cümbüşüne bırakır. Başınızı yukarı kaldırdığınızda binaların arasından sarkan yüzlerce kırmızı feneri göreceksiniz. Bu fenerler sadece bir dekorasyon değil, aynı zamanda şans ve mutluluk getirdiğine inanılan güçlü bir kültürel semboldür. Mahallenin ana damarı olan Gerrard Street'te yürürken, duyularınızın nasıl harekete geçtiğini fark edeceksiniz. Restoranların pencerelerinde asılı duran, parlak ve çıtır derili Pekin ördekleri adeta sizi içeri çağırır. Fırınların vitrinlerinden yayılan, egg tart olarak bilinen sütlü tartların ve içi çeşit çeşit malzemeyle dolu puf puf kabarmış bunların kokusu burnunuza gelecek. Sokak satıcılarının tezgahlarından yükselen buhar ve cızırtı sesleri size buranın yaşayan, nefes alan bir yer olduğunu hatırlatır. Mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biri dim sumdur. Buharda pişirilmiş küçük mantılar, börekler ve diğer atıştırmalıklardan oluşan bu geleneksel Çin kahvaltısı, günün her saati buradaki restoranlarda bulunabilir. Son yılların popüler içeceği bubble tea, yani baloncuklu çay dükkanları ise her köşede karşınıza çıkacaktır. Maceraperest bir ruhunuz varsa, Siwu veya Lunfang gibi büyük Çin süpermarketlerinden birine dalın. Raflarda daha önce hiç görmediğiniz egzotik sebzeler, yüzlerce çeşit sos, farklı noodle'lar ve ilginç atıştırmalıklar bulacaksınız. Bu, başlı başına bir keşif yolculuğudur. Mahallenin ruhunu en iyi yansıtan zaman ise hiç şüphesiz Çin Yeni Yılı kutlamalarıdır. Her yıl Ocak sonu veya Şubat başına denk gelen bu tarihlerde
Chinatown adeta bir festival alanına dönüşür. Sokaklar, ejderha ve aslan dansları yapan rengarenk kostümlü dansçılarla, davul sesleriyle ve patlatılan maytapların gürültüsüyle yankılanır. Havada şans getirdiğine inanılan kırmızı konfetiler uçar. Bu dönemde mahalle o kadar kalabalık olur ki, yürümek bile zorlaşır ama o coşkuyu ve enerjiyi yaşamak, hayat boyu unutulmayacak bir anıdır. Bu enerjik ve lezzetli mahalleyi ziyaret etmek oldukça kolay. Londra'nın merkezinde, Soho bölgesinde yer alan Chinatown, Leicester Square ve Piccadilly Circus metro istasyonlarına sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Mahalle, günün her saati canlıdır ancak en hareketli zamanları akşam saatleri ve hafta sonlarıdır. Eğer dükkanları ve süpermarketleri daha sakin bir şekilde gezmek isterseniz, hafta içi öğleden sonra saatlerini tercih edebilirsiniz. Burayı keşfetmek için bilet veya rehber gerekmez. Tek ihtiyacınız olan rahat bir çift ayakkabı ve maceracı bir damak zevkidir. Hızlı bir yürüyüşle 20 dakikada gezebilirsiniz ama hakkını vererek, bir şeyler atıştırarak ve dükkanlara göz atarak gezmek isterseniz en az 2-3 saatinizi ayırmalısınız. Yanınızda bir miktar nakit bulundurmakta fayda var. Çünkü bazı küçük dükkanlar ve restoranlar hala sadece nakit kabul edebiliyor. Londra'nın Çin mahallesi sadece lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir yer değil. O, bir göçmen topluluğunun azimle ve kendi kültürüne sahip çıkarak, dünyanın en büyük metropollerinden birinin kalbinde nasıl kendilerine ait bir dünya yaratabildiklerinin ilham verici bir öyküsüdür. Buradan ayrılırken sadece mideniz değil, ruhunuz da doymuş olacak. Bugün bizimle Londra'nın bu kırmızı fenerli sokaklarında yaptığınız keyifli gezinti için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.